İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Stalingrad Savaşı, 17 Temmuz 1942 ile 2 Şubat 1943 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Almanya'nın Barbarossa Harekatı'nın bir parçası olarak Sovyetler Birliği'ni işgal etme amacı taşıyan Nazi Almanyası, Stalingrad'ı kuşatarak Sovyetlerin kalbinde stratejik bir avantaj elde etmeye çalıştı. Ancak şehirdeki direniş ve kışın etkisiyle birleşen faktörler, Almanların beklediğinden çok daha zorlu bir mücadele ile karşılaşmalarına neden oldu. Almanlar Barbarossa Harekatı kapsamında Sovyetler Birliği'ni işgal etmek için ilerlerken Stalingrad'ın stratejik önemini anlamışlardı. Adolf Hitler'in kişisel direktifleri doğrultusunda General Friedrich Paulus komutasındaki 6. Ordu, Ağustos 1942'de şehri kuşatma kararı aldı. Paulus'un stratejisi, şehri kuşatıp ele geçirerek Sovyetlerin moralini bozmak ve stratejik öneme sahip endüstri bölgesini kontrol altına almaktı. Nazi kuvvetlerinin yaklaşık 1 milyon askeri bulunurken, Sovyetler Birliği'nin 1.200.000 askeri bulunmaktaydı. Stalingrad Savaşı, kuşatma boyunca şehir içindeki yoğun sokak savaşlarına şahit oldu. Sokak savaşları en çetin ve kanlı kısımlarından biriydi. Sovyet General Vasili Chuikov, şehir içinde savunma hattı oluşturarak Alman birliklerine direnişi koordine etti. Her iki taraf da binalardan binalara geçerek, metro tünellerinde siperler kazarak ve şehirdeki her metre için çatışarak ağır kayıplar yaşadı. Çuykov'un taktik zekası, Almanların ilerleyişini durdurmak ve şehri savunmak adına kritik bir rol oynadı. Stalingrad'da mücadele sürerken, Sovyetler Birliği için kurtuluşun işareti kışla birlikte geldi. Aralık 1942'de başlayan ağır kış koşulları, Alman ordusunu zor durumda bıraktı. Sovyet Kızıl Ordusu, kışın avantajını kullanarak, Mareşal Georgi Zhukov'un liderliğindeki geniş kapsamlı bir karşı saldırı başlattı. Bu karşı saldırı, Alman ordusunu kuşatan Sovyet kuvvetleri arasında bir çıkış yolu açtı ve kritik bir dönemeç noktası oluşturdu. Stalingrad Savaşı, Sovyetler Birliği'nin lehine sonuçlanarak İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren kritik bir dönemeçtir. Alman ordusunun Stalingrad'da yaşadığı büyük yenilgi, Doğu cephesinde Sovyetlerin üstünlüğünü sağladı ve Nazilerin Sovyetler Birliği'ni tamamen işgal planlarını bozdu. Bu zafer, mihver devletleri üzerinde psikolojik bir etki yaratırken müttefiklerin moralini yükseltti. Stalingrad Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın dengesini değiştiren ve Nazi Almanyası'nın çöküşüne doğru giden bir yolun başlangıcını işaret eden bir stratejik zafer olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Kursk Muharebesi, İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından biri olarak bilinen tarihi bir çatışmadır. 5 Temmuz, 23 Ağustos 1943 tarihleri arasında Doğu cephesinde, Kursk şehrinde Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası arasında gerçekleşmiştir. Kursk, stratejik bir konumda bulunan bir şehir olması ve çevresindeki geniş düzlüklerde tank operasyonlarına elverişli bir arazi sunması nedeniyle her iki taraf için de önemliydi. Nazi Almanyası, Kursk çevresinde geniş bir cephe oluşturarak Sovyet savunmasını yarmayı ve ardından Orta Rusya'ya yönelmeyi planladı. Ancak Sovyetler, istihbarat bilgileri sayesinde Almanların bu planını öğrendi ve savunma hattını güçlendirmeye karar verdi. Sovyet Mareşali Zhukov'un liderliğindeki Kızıl Ordu, Kursk'un yaklaşan saldırıya karşı hazırlıklı bir duruma getirildi. 5 Temmuz 1943'te Alman kuvvetleri Kursk bölgesine saldırdı. Ancak Sovyet savunması kararlı ve güçlüydü. Kursk Muharebesi'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, her iki tarafta da devasa tank savaşlarının yaşanmış olmasıdır. Alman Tiger ve Panther tankları ile Sovyet T-34 ve KV-1 tankları arasındaki yoğun çatışmalar, İkinci Dünya Savaşı'nın tank teknolojisi ve stratejileri üzerinde derin etkiler bıraktı. Muharebenin doruk noktası 12 Temmuz'da yaşandı. Alman kuvvetleri Sovyet savunma hatlarına derinlemesine saldırmaya çalıştı. Ancak yoğun Sovyet direnci ve mükemmel savunma hazırlıkları bu girişimi durdurdu. Ardından Sovyet kuvvetleri karşı taarruza geçerek Almanları geri püskürttü.
23 Ağustos 1943'te Kursk Muharebesi resmen sona erdi. Nazi Almanyası, Kızıl Ordu'nun kararlı savunması karşısında büyük kayıplar vermiş ve stratejik hedeflerine ulaşamamıştı. Bu muharebe, Doğu cephesinde Sovyetler Birliği'nin üstünlüğünü perçinleyen bir dönemeç oldu ve Alman kuvvetlerinin doğudaki genişleme çabalarını durdurdu. Kursk Muharebesi, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli bir dönemeç olarak tarihe geçti. Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgaliyle müttefik ve mihver olmak üzere iki grupta başlayan İkinci Dünya Savaşı, Almanya ve İtalya'nın hızlı bir şekilde Avrupa'yı ve Fransa'yı işgal etmesi ve ABD'nin savaşa girmesiyle Normandiya çıkarması, İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen büyük bir askeri operasyondur. 6 Haziran 1944 tarihinde Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren çıkarma, ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı. Müttefik kuvvetler, Nazi Almanyası'nın işgal ettiği Fransa'nın Normandiya bölgesine büyük bir saldırı başlattı. Bu çıkarma, Alman işgali altındaki Avrupa'nın kurtuluşu için hayati bir adım taşıyordu. Müttefikler, Normandiya'nın sahil kesimlerine karşı büyük bir operasyonla çıktı ve Alman işgaline son vermek amacıyla karaya ilerlemeye başladı. Bu harekatın adı D-Day olarak bilinir ve savaşın sonucunu büyük ölçüde etkiledi. Normandiya çıkarması, Almanya'ya karşı Batı cephesinde önemli bir savaşın başlangıcıydı. Müttefikler, kara, hava ve deniz birliklerini koordine bir şekilde kullanarak zafer elde ettiler. Bu çıkarma, Almanya'nın gerilemeye başlamasına ve sonunda savaşın sonuna yaklaşılmasına yol açtı. Çıkarmanın ardından müttefikler, Avrupa'yı kurtarmak ve Almanya'yı mağlup etmek için ilerlemeye devam ettiler. Berlin Muharebesi, İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu cephesindeki çatışmaların doruk noktasını oluşturan ve Nazi Almanyası'nın çöküşünü tetikleyen önemli bir olaydır. 20 Nisan, 2 Mayıs 1945 tarihleri arasında gerçekleşen bu muharebe, Berlin'in Sovyet Kızıl Ordu tarafından kuşatılması ve sonrasında Adolf Hitler'in intiharıyla sona ermiştir. Berlin Muharebesi'ne giden yol, İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu cephesindeki değişen dengeler ve Sovyet Kızıl Ordu'nun başarılı ilerleyişiyle şekillendi. 1943'teki Stalingrad Muharebesi ve Kursk Muharebesi'nin ardından Alman ordusu zayıflarken Sovyetler Birliği'nin Berlin'e olan ilerleyişi kaçınılmaz hale geldi. Sovyetler Birliği, Hitler'in başkentini çevreleyerek şehri kuşatma stratejisi benimsedi. Bu strateji, Almanya'nın teslim olmaması durumunda şehri ele geçirme planları içeriyordu. Sovyet Mareşali Georgi Zhukov, Berlin Muharebesi'nin liderliğini üstlenmiş ve Kızıl Ordu'nun komutasını elinde bulundurmuştur. Alman savunmasını yöneten ise General Helmut Weidling'dir. Her iki tarafın askeri güçleri arasında yüz binlerce asker bulunmaktaydı. 20 Nisan 1945'te başlayan muharebe, öncelikle yoğun sokak çatışmalarına dönüştü. Alman savunmacılar şehri her binada direnişle savunmaya çalıştı. Sovyet Kızıl Ordu, şehri kuşatma stratejisini uygularken ağır kayıplarla karşılaştı. Adolf Hitler, Sovyet Kızıl Ordu'nun Berlin'e yaklaşmasının ardından 30 Nisan 1945'te intihar etti. Ancak Berlin'deki direniş devam etti. Sovyetler direnişi kırmak için yoğun çaba harcadı ve şehri ele geçirmek için ilerledi. 23 Nisan 1945'te Berlin resmen teslim oldu ve 2 Mayıs'ta muharebenin resmi olarak sona erdiği açıklandı. Bu muharebe, Nazi Almanyası'nın tam anlamıyla çöküşünü simgelerken Avrupa'da yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. Berlin Muharebesi, savaşın sonrasında müttefikler arasında paylaşılan işgal bölgeleri ve Doğu-Batı Berlin ayrımının temellerini attı. Bu, Soğuk Savaş'ın başlangıcını belirleyen bir faktör oldu ve Berlin'in bölünmesi tarihi bir sembol haline geldi.
Berlin Muharebesi, Avrupa'nın yeniden şekillenmesinde kilit bir dönemeçtir ve İkinci Dünya Savaşı'nın çürüyen çekirdeği olarak tarihe geçmiştir.